Güncel piyasa 12 saat karşılığında 1200 TL'den 840 TL para çıkarırsanız ne yapıyor abi? 360 TL para size o gün kalır. Şoför kartından bahsedeceğim. Şoför kartı nasıl çıkartılır? Uygulamalı olarak bundan bahsedeceğim size. Ben inciğine boncuğuna kadar anlatacağım her şeyi burada. Neye ihtiyacınız olacak bu süreçte? Kimler bu işi yapabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Haricinde mesleğe başladıktan sonra sizler için bir uygulamanın tanıtımını yapmak istiyorum. Bu uygulama sizlerin yolcu bulmak için kullanacağınız ve günün ölü saatleri diye tabir ettiğiniz saatlerde gerçekten çok ihtiyacınız olacak bir uygulama. Bahsettiğim uygulamanın ismi InDriver uygulaması. Hatta uygulamaya size vereceğim şuraya bırakmış olduğum referans numarasıyla katılırsanız eğer sizler için Bluetooth'lu kulaklık hediye edeceğim. Oğlum iner misin lütfen? Burada kayıt yapıyoruz. Arkadaşlar hepinize merhaba. Sizlere uzun zamandır beklemiş olduğunuz yeni bir içerikten bahsedeceğim. Aslında çok da yeni sayılmaz ama 2022'nin güncel bir videosunu çekiyorum şu anda. Başta da gördüğünüz üzere 2022 yılında taksinin yani taksi çalışanı olmanın faydaları, zararları ve bunun haricinde taksi şoförü olmak için belediyenin vermiş olduğu bir şoför kartı var. Bu şoför kartını nasıl alacağınızı burada uygulamalı olarak göstereceğim size. Hatta çok kısa bir bahsetmek istiyorum önce. Taksi şoförünün günlük kazancı nedir, ne değildir diye. Sistemden de bahsedeyim. Oğlum iner misin lütfen? Burada kayıt yapıyoruz. Şimdi araçlarda 2 tane şoför çalışır. Aslında 3 de çalışır da 3. şoförü genelde pazar şoförü olarak kullanıyorlar. 2 tane şoför üzerinden ben size örnek vereyim. Güncel piyasa 12 saat karşılığında 400 ile 450 TL arasında değişiyor. Yalnız benim önerim elinizden geldiği kadar bu rakamı aşağıda tutmak. Çünkü bu bahsetmiş olduğum rakamı siz kendiniz veriyorsunuz. Kazancınız değil, arabanın günlük kirası oluyor. Yani şöyle bahsedeyim. Diyelim ki çıktınız, çalışmaya başladınız ve günün sonunda işte 1200 TL para topladınız diyelim, varsayalım. Bu paranın maksimum sınırda söyleyeyim ben size 450 TL'sini arabanın günlük 12 saat karşılığında kirasına verdiğinizi düşünelim. Günlük sizin sigorta yapmanız lazım. Bu sigorta için de eğer ki tam gün sigortası yaparsanız size bu günlük 60 TL'ye tekamül ediyor. Eğer gece şoförüyseniz arabayı da sizin yıkatmanız lazım. 450 artı 60 lira ne yapar? 510 yapar. Yıkama parası da 30 lira dersek eğer 540 TL para yapıyor bu. Bunun haricinde o gün kaç kilometre yol yaptıysanız işte arabanızın yakıtı. Diyelim ki 300 yıllık yakıt aldınız. 540, 340 daha 840 lira para yapar. 1200 TL'den 840 TL para çıkarırsanız ne yapıyor abi? 360 TL para size o gün kalır. Ama her günde 1200 TL toplamak mümkün mü? Yani çok düzgün bir şekilde, samimi olarak yani çalışırsanız, dirayetli, sistemli çalışırsanız, işinize sadık olursanız kazanabilirsiniz. 1200 olmaz da işte bir gün 1000 olur, ertesi gün 1100 olur. Şoför kartından bahsedeceğim. Şoför kartı nasıl çıkartılır? Uygulamalı olarak bundan bahsedeceğim size. Tüm evraklarınızla beraber size şoför kartını nasıl çıkaracağınızdan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu arada sizler için bu şoför kartını aldıktan sonra araba bulabilmeniz için bir takım etkinlikler yaptım. Facebook grubu oluşturdum. Bunu açıklamalar kısmında görebilirsiniz. WhatsApp grubu oluşturdum. Bunu da açıklamalar kısmına bırakıyorum linkleri. Bu linklere tıklayarak bu gruplara katılabilirsiniz. Haricinde mesleğe başladıktan sonra sizler için bir uygulamanın tanıtımını yapmak istiyorum. Bu uygulama sizlerin yolcu bulmak için kullanacağınız ve günün ölü saatleri diye tabir ettiğimiz saatlerde gerçekten çok ihtiyacınız olacak bir uygulama. Yolcu bulmanız için ender güzel bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Aslında bunun gibi birçok uygulama var. Ben sadece bu uygulamayı kullanıyorum. Çünkü daha öncesinde diğer uygulamaları da kullandım ve bu uygulamalar günün belli saatlerinde işte yolcu alacaksın bizim sistemimiz üzerinden. Eğer almazsan diğer günün geri kalan saatlerinde sistemi sana kapatıyor. Ben de bunu aykırı gördüğüm için o uygulamaları kullanmamıştım zamanında. Ama bahsettiğim uygulamanın ismi InDriver uygulaması. InDriver uygulamasıyla müşteri bulmanız çok kolay. Çünkü sebebi de şu. Örnek veriyorum. Diyelim ki gitmek istediğin istikameti sen orada işaretliyorsun. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Eğer senin bulunduğun bölgeden o tarafa doğru giden bir yolcu varsa o yolcunun çağrısı sana geliyor. Haricinde yolcunun şöyle bir özgürlüğü var. Yolcu diyelim ki çağrı attı. Bölgedeki en yakın araçlara çağrı gitti. Çağrıyı alan sürücüler bir ihaleye giriyor. Yolcuya teklifte bulunuyor. Diyor ki ben buraya şu kadara giderim, ben buraya şu kadara giderim diyor. Yolcu da bunların içerisinden bir tanesini seçiyor. Yoğun günler oluyor mesela ya da günün yoğun saatleri oluyor. Siz burada teklifinizi normal taksimetre tutarından üstüne verebiliyorsunuz. Bu uygulamanın özelliği aslında. Uygulamayı da kullanılabilir kılmasının sebebi de bu. Yolcular araç bulamadıkları zaman bu yöntemle birçok yerden araç çağırıyor ve gerçekten dünyanın zaten
dünyanın birçok yerinde kullanılan bir uygulama bu uygulama. InDriver uygulamasını biraz araştırmanızı tavsiye ederim şahsen. Gerçekten ben şu an kullanıyorum ve genelde de uzun iş veriyor. Bu bir sürücü için, bizim gibi meslektaşlarım için aslında iyi bir şey. Geri dönüş işi de veriyor. Yani muazzam güzel. Haricinde ben bu uygulamanın yetkilileriyle görüştüm. Zaten açık söyleyeyim, ben uygulamanın tanıtımını da bu videonun arasında yapmak istiyorum. Hatta uygulamaya size vereceğim, şuraya bırakmış olduğum referans numarasıyla katılırsanız eğer, sizler için Bluetooth'lu kulaklık hediye edeceğim. Bunu da size vereceğim adresten alabilirsiniz. Yalnız bahsetmiş olduğum gibi açıklamalarda da bırakacağım bu referans kodunu. Eğer bu referans kodu ile katılmazsanız maalesef size Bluetooth'lu kulakları veremeyeceğim. Ve Bluetooth'lu kulaklıklar gerçekten çok kaliteli. Araç kullanırken kullanacağınız, tek kulağınıza takacağınız ve şarjının da uzun süre gidecek, işinize yarayacak bir Bluetooth'lu kulaklıktan bahsediyorum. Benim sizlere bırakmış olduğum referans koduyla katılan ilk 50 kişiye bu Bluetooth'lu kulaklıklardan hediye edeceğiz arkadaşlar. Diyelim ki arkadaşlar beni izledikten sonra bu mesleği yapmaya karar verdiniz ve dediniz ki kafanızda matematik kurdunuz. Ben şoför kartı çıkarmak istiyorum. Çünkü bu mesleği yapmak için şoför kartını çıkarmanız lazım. Ben inciğine boncuğuna kadar anlatacağım her şeyi burada. Neye ihtiyacınız olacak bu süreçte? Kimler bu işi yapabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Bu şoför kartını da çıkardıktan sonra uygulamaya giriş yapacaksınız. Uygulamayı indirebileceğiniz linki de açıklama kısmına bırakıyorum. Play Store'a ve App Store'a girerseniz eğer orada InDriver diye yazdığınızda zaten çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden tarayıcımızın hemen arama motoruna Etuhim yazıyoruz. Etuhim'i yazdıktan sonra çıkan ilk sayfa girdik ve karşımıza bu sayfa çıktı. Karşımıza çıkan bu sayfa ileride kendisini güncelleyebilir. Ancak şu kısma gireceksiniz. Etuhim yazıyor. Bu sayfa karşınıza çıkacak. Bu sayfa karşınıza çıktıktan sonra yeni üyelik kısmı var. Bu yeni üyelik bölümüne basıyorsunuz bu alana. Daha önce hiç şoför kartı olmayanlar için direkt sıfırdan yapmayı tarif ediyorum şu an. Yeni üyeliğe basıp yeniden bir üyelik oluşturuyorsunuz burada. Bu sayfa çıktı karşınıza. Bireysel kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Bireysel kısmında gerekli belgeleri de gerekli bilgileri dolduruyorsunuz. Şurada aydınlatma metnini okuyun isterseniz. Yani okumanıza fayda var tabii ki. Okudum deyip burada okuduğunuza dair hemen böyle bir sayfa geliyor. Burayı kapat diyorsun. Sonra üye ol diyorsun. Üye olduktan sonra karşınıza çıkacak olan sayfa şöyle bir sayfa olacak. Ben hemen kendi profilime giriş yapmak istiyorum. Karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Bu sayfa çıktıktan sonra şurada toplu taşıma araç kullanım belgesi yazıyor. Bunu sadece şoför kartı çıkarmak isteyenler için anlatıyorum. Bu şoför kartı ile servis, minibüs, taksi gibi, taksi dolmuş gibi araçları kullanabilirsiniz. Yani belediyenin vermiş olduğu şoför kartı bu. Girdiniz, ilk olana tıkladınız, uyarıyı okudum diyorsunuz ve burada benim daha önceden çıkarmış olduğum kartım var. Bu benim takip numaram, sürücü numaram. Bu numarayı unutmayın. Bu numara 6 haneli bir numara ve gerçekten işinize yarayacak bir numara. Şuradan yeni başvuru diyorsunuz. Bastınız diyelim buna. Gerekli bilgileri dolduruyorsunuz. Ben şimdi kendi yeni başvuru yapmayacağım. Kendi daha önce oluşturmuş olduğum şoför kartım için yapmış olduğum başvuruyu açacağım. Şimdi burada ismim doldurmuştum ben burada. Gerekli bilgileri istedikleri yere doldurmuştum. Burada gerekli bilgileri dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra en son şu kısma geliyorsunuz. Bakın şu başvuru belgeleri yazıyor. Başvuru belgelerinde ne istiyorlar? Ondan bahsedeyim. Şimdi burada belgeleri yerine diyor ama benim şu an yenilemeye gereğim yok. Çünkü ben zaten şu an elimde olan bir belge bu. Burada yükle diye bir şey olur burada. Ya da ekle diye bir tuş olur burada. Ona basarsınız. Bastıktan sonra biyometrik fotoğraf. Ehliyet fotokopisi diyor. Ehliyetinizin fotokopisine, ehliyetiniz varsa eğer ehliyetinizi güzel bir şekilde fotoğrafını çekip onu da buradan ekleyebilirsiniz. Sonra psikoteknik değerlendirme raporu. Psikoteknik raporunu internette yine arama motoruna yazın. Size en yakın bölgede psikoteknik belgesi veren bir yer mutlaka vardır. Ve bu belgeyle gideceksiniz. Bir sınava sokacaklar size, psikoteknik sınavına. Sınavı geçtikten sonra psikiyatriye gönderiyorlar. Psikiyatri zaten genelde kendi anlaşmalı olmuş olduğu bir yer oluyor kurumun. Orada psikiyatri bir imza atıyor. Attıktan sonra size somut olarak belgeyi vermiyorlar. Eskiden veriyorlardı ama şu an vermiyorlar. E-Devlet sistemi üzerinden direkt zaten görünüyor. Bir yarım saat sonra, bir gün sonra mı? Yani tam onu hatırlamıyorum ama E-Devlet'e hemen düşüyor. Düştükten sonra siz psikoteknik değerlendirme raporunu E-Devlet'ten indiriyorsunuz. Zaten oraya psikoteknik yazdığınız zaman çıkıyor E-Devlet'e. Sonra gidip bir özel hastaneye, genelde devlet hastanesi de verir ama açık söyleyeyim çok fazla ilgilenmiyorlar. Hiç oralarda uğraşmayın. Gidin bir özel hastaneye.
yani. Ben 150 TL gibi bir rakam almıştım. 150 TL değildir de 250 TL'dir şu an belki. Belki de 300 TL'dir. Hastaneyle görüşürsünüz. Yakın çevrenizdeki hastaneleri arayın. Deyin ki ben şoförlük yapmak için sağlık raporu istiyorum deyin. Fiyatını alın. Sonra gidin sağlık raporu belgesini size onlar çıkaracaktır. Sonra bir de E-Devlet'ten sürücü ceza puan iptal dökümü var. Bu son 5 yıl içerisinde olması lazım. E-Devlet'ten indirdiğiniz için zaten kare kodlu oluyor bu. Ya da siz orada öyle bir seçenek de olabilir. E-Devlet'te indirme seçeneğinde kare kodlu olarak indir diye bir seçenek olabilir. Zaten burada belgenin edilme tarihi bütün dosyaların üzerinde yazacak. Onları da buraya yazacaksınız. Gireceksiniz. Tarihi seçip belgeleri ekleyeceksiniz. Bunları ekledikten sonra size diyecek ki sistemde zaten burada görünüyor. Randevuyu buradan alabiliyorsunuz. Başka yerden alamıyorsunuz. Alkol madde tarama testi randevusu al diye bir seçenek var burada. Gördünüz zaten. Buraya geldiniz. Tıkladığınız üzerine bir sayfa çıktı burası. Benim zaten olduğu için almama gerek yok. Size en yakın olan genelde zaten İstanbul'da 2 tane yer var. Birisi Bakırköy Profesör Doktor Mazhar Osman Hastanesi. Diğeri de Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bu ikisinden alabilirsiniz. Diyelim ki Avrupa yakasındasınız. Bakırköy'e gidin. Anadolu yakasındaysanız da Erenköy'e gidin. Zaten burada çok fazla sıra olmuyor. Birazdan göreceksiniz. Diyelim ki Bakırköy'ü seçtiniz. Seç dedim buradan. Burada zaten testin ücretli olduğundan bahsediyor. Şimdi aslında ben tam da buraya gelmek istemiştim. O yüzden bunu şu ana bıraktım. Şimdi diyor ki Türk Ceza Kanunu'nun 81, 82, 83, 86, 87, 88, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 148, 149, 179'a 3, 188, 190, 191 ve 227 maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 35. maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmanız lazım. Eğer ki bu suçlardan hüküm yemişseniz ve hükmünüz üst mahkeme tarafından onanıp sabıkanıza işlendiyse bütün bu işlemleri bırakın. Hiç uğraşmayın. Çünkü eğer bu suçlardan sabıkanız varsa imkansız. Eğer ki kullanmış olduğunuz psikiyatrik bir ilaç varsa bu ilacı da 3 gün öncesinden kesin arkadaşlar. Size tavsiyem olsun. Çünkü bu ilaçlar da içerisinde uyuşturucu etken madde olan ilaçlar olabilir ve o yüzden idrar tahlilinden negatif çıkabilirsiniz yani. Geçemeyebilirsiniz. Şimdi bak ne demiş? Testler ücretlidir demiş. Şu anki ücreti bildiğim kadarıyla bak güncel video 2022'de çektim 520 TL ama sizin gittiğiniz zaman rakam daha da yükselebilir. Malum enflasyon gittikçe yükseliyor. Ne yazmış? Hastanemize randevu alarak gelen şoförler nöroloji acil biriminin yanında bulunan kayıt biriminden kayıt işlemlerini yaptırarak denetimli serbestlik birimine giderek numune verebilirler. Şimdi hastaneye gittiğiniz zaman zaten orada ben herhangi bir görevliye sorsanız muhtemelen bilirler. Deyin ki ben idrar tahlili vermeye geldim. İBB'nin şoför kartını almak için değil. Size direkt olarak yeri gösterirler. Gidiyorsunuz, idrarınızı veriyorsunuz, paranızı yatırıyorsunuz. 2 gün içerisinde sonuç çıkıyor genelde. Şimdi diyelim ki gittiniz. Buradan da size bu uyarıları okudunuz. Bu uyarıları okuduktan sonra şurada uyarıyı okudum diye bölüm var. İşte randevu saat seçiyorsunuz. Şimdi buradan bir randevu tarihi seçiyorsun. Sallıyorsun. Ben çarşamba günü saat 10.50-11 arası aldım diyelim. Randevu saatini, tarih ve saatini seç dedi. Buraya randevu onayla diye bir buton var. Ben bunu basmıyorum çünkü benim öyle bir ihtiyacım yok şu an. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şurada bakın ne yazıyor burada? İmzalandı, hazır diyor. Bu süreci zaten gün gün buradan takip edebilirsiniz. Bir de yani bunların hepsini geçtikten sonra şurada bir yerde önünüze mutlaka çıkacak sayfada. Ödeme yapmanız gereken bir IBAN numarası veriyorlar size. Bu IBAN numarasına ödemeye yolluyorsunuz. Benim zamanımda 100 liraydı ama şu anki rakamı o da olsun 120 olsun 150 olsun yani. Bu belge size işte totalde bir 800 lira 900 lira falan buluyor. Bu evrağı çıkardıktan sonra ancak taksi üzerinde çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi yapmanız gereken bu evrağı çıkarmak. Evrağı çıkardıktan sonra araba bulmanız lazım. Araba bulmanız için ben size açıklama kısmında bir WhatsApp grubu oluşturuyorum. Bir Facebook sayfası. Bir de bu InDriver uygulamasını indirmeniz için link bırakacağım oraya. Bu linki bıraktıktan sonra yine açıklamalar kısmına yazacağım. Referans numarasıyla eğer ki InDriver uygulamasına sürücü olarak katılırsanız sizlere benden birer tane kulaklık, tabi bu 50 kişiyle sınırlandırılmak üzere olacak, InDriver uygulamasını kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu uygulamanın reklamını yaptığım için bu kadar övmüyorum. Kendim kullandığım için övüyorum bu kadar. Bu arada arkadaşlar ben taksicilik yapıyorum İstanbul'da ve aracımı almış olduğum yolcularla ilginç hikayelerini paylaşıyorum YouTube kanalımda. YouTube kanalımda da vakit geçirebilirsiniz. Sizlere bundan sonra yine taksiyle alakalı içerikler üretmeye devam edeceğim. Güncel içerikler ve taksi plakası kiralamak isteyen ve plaka satın almak isteyenlerle alakalı
alakalı içerikler üreteceğim. Yalnız unutmayın, referans kodunu kullanmazsanız eğer ben size bu Bluetooth'lu kulaklığı veremem. Dediğim gibi referans koduyla IndirHaber uygulamasına sürücü olarak katılan gerekli belgeleri yükledikten sonra uygulamaya kayıt olacak ve uygulamayı kullanabilecek ve benden yani Taksici Ali K'dan yani Ali Kaçar'dan Bluetooth'lu kulaklık hediye alacaksınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın.